Pırtısını almış, yok yarın dibine sokulmuş. Orada ölmüş babam. Ben bilmiyorum babamı. İmam Hatip görevine. İmam Hatip oldum vallahi. Oğlan da evlenecek, kız da gidecek. Allah'ın emri. Malı melali vermişler, buradan hayvan almışlar, merkep almışlar köylüden. Anladı, yükletmiş gitmişler. Baba kızın çok muydu? Bir kız sana yük müydü? Kör olası emmilerim, hiç oğlunuz yok muydu? Çocukluğumuzdan bu yana yaşlılarımız bize, şu an yaşları 80-90 civarında olan yaşlılarımız, Gebe'nin büyük bir yerleşim yeri olduğundan bahsederler. İşte şu an Gebe'nin bir Feyziye Mahallesi olan yerde Kurtuluş Savaşı'ndan önce Ermenilerin yaşadığından ve tehcir olayından sonra Ermeniler gittikten sonra Çerkezlerin geldiğinden bahsederler. Gebe'nin yerleşim yeri olarak eski bir tarihi olduğunu biliyoruz. İşte yaşlılarımızdan duyduklarımız böyle. Sosyal faaliyetlerde diğer kasabalardan çok farklı. Peki arkadaşlar farklı farklı diyoruz da bu fark ne acaba? Ben yani insanların farklı olduğunu söylemiştim. İnsanlarımız yeniliklere çok açık. Bunun nedenini ben... Kültürel zenginliklerden kaynaklanan bir şeydir bence. Yani birinci geçmişe nedeni evet dayanıyoruz. kültürel zenginlik. Çünkü Geben'de çok kültürler yaşamış. Ha, Ermeniler, Çerkezler. Bu yakın tarihimizden öğrendiğimiz şeyler. Ama geçmiş tarihte hangi kültürlerin yaşadığını yine yaşlı insanlarımıza sorarak öğrenebiliriz. Düğün üzerine konuşuruz. Düğün de çünkü çok önemli bir kültür yapısı. Şimdi arkadaş düğün dedi de tam zamanı. Şu anda da düğün mevsimi. İsterseniz bu düğünden yola çıkarak bir şeyler yapabiliriz. Büyüklerimizden Hacı Mehmet Karanfiloğlu'na söyleyebiliriz, konuşturabiliriz. Olabilir. Daha önce imamlık yapmış. Yaşı da bayağı fazla, yaşında. 100'ün üzerinde. Bizi aydınlatabilir. Sadece onunla kalmayalım. Birkaç kişi daha olabilir. Hadi say. Olmuyor hacı olmuyor. Kafa vur kafa. Kaç çocuğun var dede? Sabri, Fahri, 3 sene. 3 tane oğlum var. Bir de kızım var, 4 tane. Kızın adı ne? Ha? Kızın adı ne? Kızım vardı Ansa. Ayşe, evet. 10 sene başçavuşluk yaptın. Evet. Ondan sonra Ondan sonra şeye geçtim. İmam Hatip görevine. İmam Hatip oldum vallahi. Cami var ya, cami yaptıran benim. ne zaman yapıldı o cami? 1933'te. 1933'te. İlk defa Dehli'de gittim geldim ben. Bir Hamur Kapı'dan gittim 2 defa. Bir defa da Cilbek gözünden gittim 3 defa. Gittim Kabe'ye.
Gelen gittik ya, gelir. Sütümüz de aldığımız. Tiyisi, makine yok, bir şey yok. Öyle. Nereye yan gittin? Gelirdik. Nereye giderken yürüyerek gittin? Kabe'ye. Haca giderken. Millet de bize bakıyor. Selam aleyküm. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Şimdi arada efem yanına gideceğiz. Onu konuştururuz biraz. Ona sorular soracağız. Ne yapacaksın efendim yanında? Ne soracaksın? Onunla sohbet ederiz biraz. Yani yine ilk konumuz zaten eski yaşantı. Eski yaşantıya yönelik sorular sorarız. Eski yaşantıyla ilgili ne soracaksın mesela? Düğünler üzerine konuşuruz. Başka ne konuşturacaksın? Eskiden Ermeniler yaşamış. Onlarla ilgili bir şeyler biliyor mu acaba konuşursun? Ya onunla ilgili çok da bir şey bildiğini zannetmiyorum ama duyduğu kadarıyla anlatır bize. Bildiği kadar anlatır. Sorar. Bildiği kadarıyla anlatır evet. Valla kesmiyor. Kardeş değiştirsen de kesmez. Bakacağız. Keser abi acele. Keser. Yeni jilet takıyor ya. Kardeş hayatta kesmez. Bir bakalım şimdi. Kesin. Rahmetli isterse keser. Biliyor ya kendini. Evet. Bekle, bak bakayım. Kesmiyor ya. Kesiyor mu kardeş? Yok Kesmiyor kesmiyor. Oğlum. Kesmez o. Damat bıçak kesmiyormuş Bıçak lan. kesmiyor. Ne yapacağız? Ne ettin gördü? Kardeş biz ekiplerik. Bıçak kesmiyor. Bıçak kesmiyor. Köpük alacak ha. Bunun ağzını Üçüncü ilet. para keskinleştiriyormuş. Yoksa başka bir şey keskinleştirmiyormuş. Yeşil olacak ama kırmızı gene olmaz. Abi yeşil para Türkiye'de kalmadı ki. Sarı da olabilir. Keser mi? Keser. Şimdi keser. Kesmez. Şimdilik keser. Keser. Neyse bir deneyelim. Kesti mi? Ha kes. Keser canım. Kesiyor. Ama ilacı oyun. Yürüdü. O yeni bir tarafını kes, ikinci tarafını kes. O kadar da değil yeter. Peki bize biraz evlilikten bahsedebilir mi yani? Niye evlenmek gerekir? Nedir evlilik? Dinimize göre şart mı? Neden gerekli? Tabii dinine göre şart ya şart değil mi? Dinine göre şart. Allah'ın emri. Oğlan da evlenecek, kız da gidecek. Allah'ın emri. Allah'ın emri olduğu için mi? Tabii Allah'ın emrinin olduğu için kızım gideceğim. Bu el oğlunun için doğmuş kız evladı. Gidecek mi? Allah kötü yollara düşürmeden öyle gitmesi iyi. Ancak el oğlu ırzına sevap olur senin. Ne kadar ana baba korusa el oğlu kadar koruyamaz. Allah hayırlısına düşürsün. Gönülden Allah. Sürekli bir aralarında dostluk varmış Türklerle Ermenilerin. İşte gidip gelinirmiş onlara. Türkçe biliyorlarmış doğal olarak çünkü alışveriş onlardan yapılıyor. Türkler genellikle tarım ve hayvancılık, daha çok hayvancılık, küçükbaş hayvancılık yaparlarmış. Ermeniler de ticaret, küçük çaplı ticaretle uğraşırlarmış. Sanatla uğraşanlar varmış. Yine hayvancılık, tarım onlarda da varmış. Ama bizimkilerde ticaretle uğraşan yokmuş, alışverişlerini Ermenilerden yaparlarmış. Şimdi
Şimdi burada daha önce Ermeniler de yaşamış. Ermenilerle Türkler nasıl geçinirlermiş? Ermenilerle ilişkileri önceleri çok iyiymiş. Sonra tabii Kurtuluş Savaşı falan sıralarında biraz bozulmuş. Daha doğrusu zeytin yavruları, Ermeniler, zeytin diye bir kuvvetli bir yerler varmış, Ermenilerin çok olduğu yer. Orada bizim buralar bazı darbeler yapmış, baskınlar yapmış falan etmiş. O zamanlar biraz araları kekreleşmiş, şey yapmış. Ondan sonra da Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da tamamen Ermeniler buradan çıkarılmış. Yani bizimkiler kendileri gibi vurup kırıp da asıp kesmemişler. Ama çıkarmışlar, herkes gitmiş. Kendi kendilerine gitmişler yani. Tabii, Türklerin hakim olduğunu şey yapınca, hissedince kaçmışlar. Onların sanayisi, şeyler, demircisi, kömürcüsü, her şeyi, kalaycısı, her şeyi varmış. Bizim gebenler hep orada kalaylattırmış ama evet. Bayağı şeylermiş onlar. Onlar daha eski yerleşim. Tahminime göre 1300 sene şeylerinde herhalde bizimkilerin buraya yerleşmesi göçebe olarak gelmişler. Yörük olarak. Gebenler, yörük olarak. Evet. Yörük olarak gelmişler. Geben burası. Önce istersen kuruluş tarihini şey yapalım. Bu Geben'e ilk gelenler söylentilere göre 1700'lü yıllardan sonra gelmişler. Buraya tek tip bir kabile falan da gelmemiş. İşte o zamanki Anadolu'nun değişik muhtelif yerlerinden değişik kabileler gelmiş. Yani tek bir kabile yerleşmemiş. Geben ismi büyük bir olasılıkla Ermenice bir sözcük. Çünkü atalarımız, dedelerimiz bu sözcüğün kesinlikle Türkçe olmadığını, o zamanki Ermenilerin, eskiler özellikle bu sözcüğü kullandıklarını, burayı için, bu yöre için, o zaman Osmanlı zamanında bile bir Geben sözcüğünü çok rahat bir şekilde kullandıklarını söylerler. Bölge araştırıcı tarihçisi Cezmi Yurtsever kitaplarında ve bizzat zaten kendisi geliyor buraya. Görüştüğümüzde bu sözcüğün Ermenice anlamı ise geçit yeri. Bizim burada bel derler. Geçit yeri, dağ geçidi anlamında kullanıldı. İşte bu hatta keban sözcüğüyle çok ilişkisi olduğunu, aynı sözcük olduğunu, bu keban sözcükle aynı sözcük olduğunu söyler. Sosyal faaliyetlerde diğer kasabalardan çok farklı. Bu dernek faaliyetlerimiz sırasında işte Geben'e yakın kasabalarda olan derneklerimizi ziyarete gittiğimizde toplantılarda orada daha tutucu bir toplum olduğunu gördük. Geben onlardan bu açıdan çok farklıydı. Okuma oranı çok yüksek. Yeniliklere toplum açık. Özellikle kadınlar. Diğer yerlerde erkeklerde belki böyle bir sorun yok ama kadınlar çok kapalı yaşıyorlar. Bir genç kız genç erkekle yolda karşılaşsa bile okul arkadaşı dahi olsa selam bile veremiyor. Ama Geben'de böyle bir sorunumuz yok. Düğünlerde dahi erkekler, kadınlar bir arada oynayabiliyorlar, sohbet edebiliyorlar. Ermenilerin yaşadığı köy şimdi Geben'in bir mahallesi. Oraya halk arasında Gavur Köyü denir. Eskiden kalma sadece işte bir evin harabesi diyelim, taşları var.
ya da ben hiç görmedim ama kilise olduğunu söylerlerdi. Sen zaten kızsın. Ne gerek var ki? Gel gel. Gel fıstığım gel. Gel. Bak gel. Gel senin de saçlarını yapalım. Gel bir tane. Ne diyor? Aha annesi gel şu. Teyzemin kızı. Eskiden gelinler nasıl süslenirmiş? Nasıl süslenici benim başımı görüyor. Baş bağlarlar öyle şöyle. Sabahtan oluşun gelini getirirler şuraya yastık atarlar gelin diz atar oraya. Kekil keserler. Şuraya dulluğuna zilif keserler, alnına kekil keserler, yari cami ederler, baş bağlarlar. Alttan yamşak verilir ağaç eşinen, tepesine bağlarlar. Üstünden de kırap bağlarlar. Onun üstünden de namaz bezi atarlar. Ben kendim bildiğimden bu yana ailemde böyle insanların olduğunu biliyorum. Büyüklerimiz sürekli anlatır bunu bize. İşte bizim burada sürekli anlatır. İşte bize hep şey derler. Mesela dönükler. Dönükler derler. O yüzden işte büyüklerimiz konuşur işte. Biz dönüyoruz ama sizden daha iyiyiz. Daha doğruyuz falan sürekli konuşulur. O küçüklükten beri beni çok etkiler bu sözler. Pırtısını almış, yok yarın dibine sokulmuş. Orada ölmüş babam. Ben bilmiyorum babamı. Kim baktı hala size? Allah baktı, dedem vardı. Benim evim gavur kızıydı. Dedem gavur kızı almış, evvel askerlik varmış. Askerlik, mühürsüz varmış. O dede evimin başına çok iş gelmiş. Birisinin kurşunla ölüyor. Birisi odun yıkılıp ölüyor hemen. Oduna gidiyor emmim ya. Amcaların mı? Emmilerim. Nasıl evlenmiş o dedemle? Ebem gavurlardan ayrılmış. Gavurlar aramış bulamamış. Biri oğlan bir kız. Neredeki gavurlardan ayrılmış? Müslüman oluyor. Nereden gelmiş yani? Zeytin'den mi gelmiş? O kadarını bilmiyor. Müslüman oluyor bu. Bir kardeş bir bacı. Arıyor gavurlar bulamıyor. Saklıyorlar bunları. O kadın nasıl iyi biri miydi? Nasıldı? İyi olmasa o dini beğenmemiş, bu dine ayrılmış. İyi zahar. Adını Fatıma vurmuşlar, okumaya belli etmişler bizim Müslümanlar. Kardeşi de mi gebende evlenmiş? He? Kardeşi gebende mi evlenmiş? Kardeş de gebenden evlendi, sözseler. Bilmiyorum sen okudu, öldü, o yeni öldü. Dönükler derler bunlara. Dönükler derler tamam. Dönük Osman vardı. Dönük Osman vardı, o yeni öldü. Bir kızları varmış. Yarın kuşa. Evet sayın seyirciler. Kurt veya Turtun ailelerinin nişan töreninde
Gelmiş olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Allah bu her iki genci hayırlı uğurlu eylesin ömür boyunca. Darısı sizlerin oğluna veya kızlarına. Evet sayın seyirciler, yaşları mutlu için istikrarlı baktık. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Ayakkabı. Kızın babasından Mehmet'ten bir tane bilezik. Allah hayırlı uğurlu eyle. Darısı oğluna veya kızına. Evet sayın seyirciler, gelinin Akif dayısından bir tane bilezik. Allah hayırlı uğurlu eyle. Darısı oğluna kızına. Sen kameraya girme. Sen buraya sadece bilezik izle kamerayı. Evet kızın amcası Mustafa'dan bir tane altın. Allah hayırlı uğurlu eyle. Ağdan. Camın önüne. Camın önüne. Darısı geriye kalan oğullarına. Emine hadi kolay gelsin. İsmail amca yine güldürecek seni. Tamam sağ ol. Öyle görünüyor. Sonra anlatırım neler konuştuğumuzu. Tamam oğlum, kolay gelsin. Amca Ermenilerle dedemin bir hikayesi vardı. Dedemin dedesinin Ali dedemin. Hikayesi Hani para almışlar. yani hikayesi işte bizim köylüler dedemi salarmış oraya. Bizim Geben köylüleri tahsiller yerirmiş. Para yok. Git dostlarından para al gel. Borcumuzu yatır. Gidermiş rahmetlik. Oradan parayı alır getirirmiş. Dedeme Gödali derlermiş. Gödali git ne duruyorsun? Tahsiller geldi. Getir paraya yatırak. Gider oradan Ermenilerden parayı alır getirir köylünün borcunu yatırırmış. Yani iyi geçinirler. Apa Ermenilere niye geçinirlermiş? Hiçbir sorun yok. Demirçisi, kaleciçisi, bakkalı, pırtı satanı, onların çarşıymış ora. Ermeniler Evet. zenginmişler o Bu zaman. Ermeniler zenginmiş ya. Oradan yaparlarmış alaveri. Peki neden gitmişler? Yani Nereye? yerleşim yeri burayken niye gitmişler? Niye Ermeniler. gittiklerini ne bileyim ben niye gittiklerini. Anlaşamadılar mesela. Şey oldu zaten. En sonunda Ermenilerden bir Kırcılı isminde Ermeni kalmış. En sonra o gitmiş buradan. He. Ondan sonra farklı kültürler mi gelmiş? Ondan sonra Ermeniler gittikten sonra Ermeniler göçerken ne malı melali vermişler. Buradan hayvan almışlar, merkep almışlar köylüden. Anladı. Yükletmiş gitmişler. Göçüp gitmişler Göçüp yani. gitmişler. Ondan sonra Ermenilerin arazisi Türklere mi kalmış? devlete. Devlete kalmış. Devlet kırmızı kuşaklı Arnavut getirmiş. Başka bir kültür. Başka bir şey hale gelmiş. Onlar da yaşayamamış. Onlar da gitmiş. Onlar Ba- neden gitmiş? Vallahi bilmiyorum. Hoşuna gitmedi zaten memleket. Onlar da gittikten sonra Çerkez gelmiş. Çerkez'e vermişler bariş. Çerkezler de duramadı. Öteler gitti. Çoğu öldü, kırıldı. Yani bir hastalık mı vardı? Salgın bir Ya hastalık salgın mı? varmış sakine. Hüsnü dediğin Zeki'nin önünde Çerkezlerin mezarlığı orada. Zeki'nin önünde. Karşıdamaz gelinim, karşıdamaz.
Mazının közü gelinim, mazının közü. Ocakta maşa gelinim, ocakta maşayı. Nişanın paşa gelinim, nişanın paşayı. Burası şu mahalle Türklerin yaşadığı bölge. Tamamen Türklerin yaşadığı bölge. Öbür taraf Ermenilerin yaşadığı bölge öbür taraf. Biz şu anda Gavurköy köyü diyoruz. Gavurköy diyor halk. Daha sonra Çerkezköy. Ermeniler gittikten sonra Çerkez'e yerleşti. Çerkezköy de deniyor. Asıl Ermenilerin köyü o taraf, Türklerin köyü asıl merkez, ilk yerleştikleri bölge burası. Şu boğaza doğru olan bölge. Yine anlatılanlara bakılırsa ilişkilerin çok sıkı olduğu görülüyor. Hatta kız alışverişleri var. Ermenilerle kız alışverişleri var. Ondan dolayı burada kalan Ermeni aileleri yahut da işte Ermenilerin gitmeyen bazı kişileri, çocukları burada kalmışlar. Onlar burada büyümüşler, işte evlenmişler, çocukları olmuş. Burada hayatlarını devam ettirmişler. Gitmeyen aileler, zaten gidenler de gitmiş. Selamun aleyküm emmiler. Burada yetkili kim var? Buyur Hacı Baba. Selamun aleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Buyur hacım. Vallahi ağam biz Çukurova'dan çıktık yola. Evet. Burada verdik bir mola. Hoş geldiniz. Yolumuz, sefa geldiniz. yolumuz Toroslara. Eğer müsaadeniz varsa şurada biz kendimize bir ufak bir mola vermek istiyoruz. Müsaade ne demek? Düğünümüze geldiniz, şenlendirdiniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Emriniz başımız üstüne. Bize bir oyun hakkı veriyor musunuz? Bir değil 5 oyun hakkı size, kurban olsun. Şimdi sana bir hayırlı haber vereceğim inşallah. Ne hayırdır, ne olmuş? Bu işin sonunda bir hayır olacak. Hayırdır inşallah, neymiş hayır Bizim haber? köyün gençlerinden Ha, Hacı Ağa'nın oğluyla Mehmet Bağ'ın oğlu senin kızlara aşık olmuş. deme. Bize de gelip sizden istemek düştü. Eğer sizin de rızanız varsa bunları bir baş göz edek. Ulan gavurun kızlar, ne zaman hemen kendinize şey buldunuz? Maşallah kızların çok cilleli. Bizim gençlerin gönlünü almış. Vallahi ağam, bu konu hemen birdenbire öyle olmaz. Adam düşünsün. Hele bir avradına konuşak. Kızlarla bir konuşak. Ondan sonra bakak. Oldu siz bir düşünün biz Olursa tekrar bakarız. geliriz. Tekrar Olmazsa geliriz. yok deriz. Ama yok demeyin. Gençlerimiz de maşallah subhanallah kızlarınızı hak ediyor. Ne diyorlar? Duydu. Sen bu kızların var ya, çok cilve yapmışlar. Allah Allah. Ha. Gavurun sıpaları. Gavurun sıpaları, gavurun sıpaları. Hemen buradan 2 tane genç bulmuş. Niye de bunları... Düğünde çeyizleri sayıyorlar ya. O yolu koyuyorlar canım, onu koyarlar. Yo düğünden sonra yazıyorlar ya çeyizleri. He. Onu niye yazıyorlar? Neden sayıyorlar onu? Onu da yazıyorlar işte, bakayım ne kadar para yapıyor. Değerini ölçmek. Diğerini işi etmek için. Ya oğlan döner ya kız döner. Kalanını o şey edecek. Onun için yazıyorlar. Kız dönerse çeyizler dönen Oğlana almıyor kalıyor. mu? Yok, oğlana kalıyor. Oğlan dönerse kız alıyor. Buzdolabı, Evet. çamaşır makinesi, Evet. fırınlı ocak, Evet. oturma odası, Evet. televizyon, Evet. yatak odası, Evet.
elektrikli süpürge, Evet. halı 2 adet, Evet. yatak 4 kat yün, Evet. mutfak eşyası, Evet. sandık ve içi, Evet. cemekan ve içi. Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı ve uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Çıkmayacak şimdi bak. Bu değişik kabilelerin olması tabii kültürü de zenginleştiriyor ister istemez. Kültürü de zenginleştiriyor. O yüzden sanıyorum çok tutuculuk, işte böyle herhangi bir kabilenin üstünlüğüne dayalı bir otorite falan yok. Bu güzel bir şey. Zannediyorum şu andaki mesela çevre köylerdeki en demokratik köy, yaşam, sosyal yaşam sanıyorum Gebenler. Ağlatmayın gelinimize. Düzgün bir yere koy da. Tamam yavaş. Yana gel. Yere koy. Hadi de çek. Gel Osman geç. Hadi bitti. Elin arabası mı? Evet Yasemin, ne yaptın? Halamla görüştüm İbrahim. Bugün de Hacı Mehmet Dede Neşe ile görüşmek için gideceğim. Geçmiş yaşantısıyla ilgili konuşmak istiyorum onunla. Sanırım güzel bilgiler verir. Gözleri görmüyor ama aklı yerinde. Haliyle 3 nesil yetiştirmiş. Evet. Güzel bilgileri var. Sen Sen ne Mustafa yaptın? amcayla görüştüm. Nasıl geçti Mustafa amcayla Güzel görüşmek? şeyler anlattı. Sorduğumuz sorulara bayağı mantıklı cevaplar verdi. Çok iyi. İşimize yaradı yani. Gel ben gel şöyle yanıma gel. Gel ha buyur bayım. Hoş geldin bana. Sağ olasın. Valla bu arabanın kapısı kilitlenmiş. Anahtar lazım. Evet. Anahtar içinde para lazım. Canı sağ olsun. Ana ne veriyorsun? Hacı Mehmet Deden hanımı da çok güzel şeyler biliyor. Kültürlü bir karı. Gözleri görmüyor ama yine de güzel şeyler biliyor. Haliyle 3 nesil yetiştirmiş. Senin için çok faydalı olur. Güzel sorular Faydalı sorursan olacağına istediğin yanıtları eminim. alırsın. Alabuzayı veriyorum. Alabuza, inan arkasındaki alabuzayı. Alabuzayı aldık. Alabuzayı verdim İnan abi. arkasındaki alabuzayı aldık. Alabuzayı Gel bak, gel bak, gel. Saçını severim senin. Gelin lan, valla sizin saçınızı severim. Sen ne ediyorsun, sen ne yapıyorsun şimdi? Yarım kaldı bu iş. Ben de eşek dana yedim. Erkek tane, hangi erkek tane? Bitti. Hadi bakalım, tamam, Allah'a emanet olun. Mehmet Dede'nin eşiyle de görüşelim bugün.
Gebenliler buradan nasıl oldu da gitti? Niye gittiler yani? Gebenliler mi gönderdi? Niye geçinemediler mi? Devlet emretti. Sürülecek diye devlet sürdü. Kimse karışmadı bu köyden. Öyle bir şey olmadı. Ha, gebenliler hiç karışmadı yani. Yok. O bir kumbez vardı, büyük yavur. Babamın yanına geldi, dedik Ali Bey beni kurtar dedi. Kumbez. Kumbez ben seni kurtaramam dedi. Öyle yerine kumbez koydu gitti. Sürdüler. Bir daha gelmedi. Gebenden başka yere gittin mi teyze? Yok, başka bir yere gitmedim. Gebende. Andırına Göksu'na gitmedin mi? Yok. Kaç gün sürdü teyze düğünün? Biraz anlatır mısın kendi Evet. düğününü? Kaç gün nasıl? 3 gün sürüyor işte. Düğünler 3 gün tamam. Eskiden de mi 3 gün oluyordu? He, 3 gün sürüyor. Kendi gönlünle mi evlendin? He. Kendi gönlümle. Amcayla nasıl gördünüz birbirinizi? Sen ne bileyim oğlum. Anlatır mısın teyze? Gördük işte şöyle yıraktan yırağa konuştuk şöyle gördük yıraktan yırağa. Yakından konuşmaz mıydınız? Yok. Amcayla da iyi geçindin mi? Geçindik. Bizimle niye geçindik? Yabancı değiliz, akrabayız. Evet biliyorum akrabayız. Akrabaya gelmeyle. Senin de akraban, senin. Benim akrabam amca. Senin de akraban, babayan. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Biz bir hata yaptığımız zaman büyüklerimiz söylüyordu. Komşudan büyüklerimiz. Dönüksünüz. Hani bir tarafınız dönük, bunu yapmanız doğaldır diyorlardı. Önce üzülüyordum. Hani bazı şeyleri idrak edemiyordum yaşım küçükken ama şu an üzülmüyorum. Niye üzülecek bir şey olduğunu da sanmıyorum bunda. Ben de kendimi Türk olarak görüyorum ama yine de bir farkım olduğunu düşünüyorum. İşte ben de gelin oldum, elim kına, yüzüm duvak. Kız anası, çağırın gelsin öz anası. Baba kızım çok mu uyudu? Bir kız sana yük müydü? Kör olası emmilerim, hiç oğlunuz yok muydu? Kız anası, çağırın gelsin öz anası. Evimizin önü kavak, dalın kırdım ufak ufak. İşte ben de gelin oldum, elim kına, yüzüm duvak. Kız anası, çağırın gelsin öz anası.